29 Eylül 1982 sabahı. Chicago'nun sakin bir mahallesinde sıradan bir gün başlıyordu. İnsanlar işe gidiyor, çocuklar okula hazırlanıyor, evlerde kahvaltı telaşı yaşanıyordu. Her şey normal görünüyordu. Ama o sabah Amerikan evlerinin çoğunda bulunan basit bir ağrı kesici birkaç saat içinde bir cinayet silahına dönüşecekti. 12 yaşındaki Mary Kellerman boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayetiyle uyanıyor. Ailesi milyonlarca ailenin yaptığı şeyi yapıyor. Eczacı dolabından Tylenol çıkarıyor ve kızlarına veriyor. Birkaç dakika sonra küçük kız yere yığılıyor. Hastaneye ulaştığında ise artık çok geç. Aynı gün 27 yaşındaki Adam Janis da göğüs ağrısı için Tylenol alıyor. O da kısa süre sonra hayatını kaybediyor. Ailesi büyük bir şaşkınlık içinde Adam'ın evinde bir araya geliyor. Ölüm haberinin şokunu yaşayan kardeşi ve yengesi Adam'ın az önce kullandığı aynı Tylenol şişesinden birer doz alıyorlar. Onlar da hayatını kaybediyor. Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor. Bunlar kalp krizi mi, zehirlenme mi, tesadüf mü? Ama dedektifler, doktorlar ve yetkililer vakalar arasında ortak bir bağlantı buluyor. Hepsi Tylenol kullanmış. Ve kısa süre sonra korkunç gerçek ortaya çıkıyor. Bazı Tylenol kapsülleri siyanürle zehirlenmiş. Yerel bir trajedi olarak başlayan olay kısa sürede ülke çapında büyük bir paniğe dönüşüyor. Toplamda 7 kişi hayatını kaybediyor. Peki bunu kim yaptı? Bu soru bugün bile tam olarak cevaplanmış değil. Tylenol cinayetleri Amerikan tarihinin en meşhur, çözülememiş suç dosyalarından biri olarak görülüyor. Ama bizim bugün bakacağımız yer sadece cinayet kısmı değil. Çünkü bu olayın ikinci bir hikayesi daha var. Bir tarafta polis katili arıyor, diğer tarafta Johnson & Johnson markasını nasıl hayatta tutacağını düşünüyordu. Çünkü halk için olay çok basitti. Tylenol içen insanlar ölüyordu. Bir şirket için bundan daha büyük bir kabus düşünülemez herhalde. Küresel bir şirketin karının neredeyse 1/5'ini oluşturan ürünü bir anda ölümle eş anlamlı hale geliyordu. İşte tam bu noktada kriz yönetimi devreye giriyor. En basit haliyle kriz yönetimi, beklenmedik ve ciddi bir olay yaşandığında insanların güvenliğini, şirketin operasyonlarını, itibarını ve geleceğini korumak için alınan hızlı ve doğru kararların tamamıdır. Risk yönetimi, ya böyle bir şey olursa diye sorar. Kriz yönetimi ise oldu, şimdi ne yapacağız diye sorar. Ve bu sorunun cevabı bazen bir şirketin kaderini belirler. Johnson & Johnson'ın önünde o günlerde birkaç seçenek vardı. Birincisi, bu bizim hatamız değil diyebilirdi. Çünkü gerçekten de olayın üretim tesisinden kaynaklanmadığı, kapsüllerin sonradan mağaza raflarında ya da dağıtım zincirinin son aşamalarında kurcalandığı anlaşılıyordu. Kimliği bilinmeyen fail, bazı Tylenol kapsüllerinin içeriğini değiştirmiş, içine ölümcül zehir yerleştirmiş ve şişeleri yeniden raflara bırakmıştı. Yani şirket hukuki olarak kendini savunabilecek durumdaydı. İkincisi, sadece olayların yaşandığı Chicago bölgesindeki ürünleri toplatabilirdi. Bu daha ucuz olurdu, daha kontrollü görünürdü, şirketin finansal kaybını sınırlardı. Üçüncüsü, bir süre sessiz kalıp soruşturmanın netleşmesini bekleyebilirdi. Birçok şirketin kriz anında tam da bunu yapmasını beklersiniz. Önce avukatları dinler, sonra finansal etkiyi hesaplar, sonra mümkün olan en sınırlı açıklamayı yapar. Ama Johnson & Johnson çok daha büyük ve çok daha pahalı bir karar aldı. Tylenol ürünlerini ülke çapında raflardan çekti. Yaklaşık 31 milyon şişe piyasadan toplatıldı. Bunun maliyetinin 100 milyon doların üzerinde olduğu söyleniyor. Üstelik bugünün parasıyla düşünüldüğünde bu çok daha büyük bir bedeldi. Ama şirketin verdiği mesaj çok netti. Bizim için önce insan güvenliği gelir. Bence Tylenol vakasının en kritik noktası burası. Çünkü kriz anında şirketlerin gerçek karakteri ortaya çıkar. Normal zamanda herkes, müşterilerimiz bizim için önemlidir der. Her şirket internet sitesine güzel değerler yazar. Güven, kalite, insan odaklılık, sorumluluk. Ama kriz geldiğinde bu kelimelerin gerçekten bir karşılığı olup olmadığı anlaşılır. Johnson & Johnson o anda markasını değil, önce insanları korumayı seçti. Ve aslında markasını da tam bu yüzden koruyabildi. Şirket sadece ürünleri toplatmakla kalmadı, tüketicilere Tylenol kapsüllerini kullanmamaları konusunda uyarılar yaptı. Medya ile açık iletişim kurdu. Polis, FBI ve sağlık otoriteleriyle birlikte çalıştı. İnsanların sorularına cevap vermek için iletişim kanalları oluşturdu. Yani kamuoyuna şunu hissettirdi. Evet, çok ciddi bir kriz var.
Ama biz saklanmıyoruz. Buradayız. Durumu kontrol altına almak ve insanları korumak için hareket ediyoruz. Bu çok önemli. Çünkü krizlerde sessizlik çoğu zaman en tehlikeli şeydir. Şirket sustuğunda insanlar o boşluğu kendi korkularıyla doldurur. Dedikodu büyür, komplo teorileri yayılır. İnsanlar bir şey saklıyorlar diye düşünmeye başlar. Johnson & Johnson ise iletişimi mümkün olduğunca açık tuttu. Geri çağırma tehlikeyi kontrol altına almak için atılmış çok büyük bir adımdı. Ama tek başına markayı kurtarmaya yetmeyecekti. Çünkü krizden sonra asıl mesele insanlar bu ürüne tekrar güvenecek miydi? Johnson & Johnson oturup insanların bu olayı unutmasını beklemedi. Ürünü yeniden piyasaya sürerken ambalajı tamamen değiştirdi. Dışarıdan müdahaleyi görünür hale getiren 3 aşamalı bir güvenlik sistemi geliştirdi. Kutular yapıştırıldı, şişelere güvenlik mühürleri eklendi. Kapakların ve ambalajların açılıp açılmadığını tüketicinin fark edebilmesi sağlandı. Bugün ilaçlarda, gıdalarda, kozmetik ürünlerinde gördüğümüz güvenlik bantları, folyo mühürler ve koruyucu ambalajlar bize çok normal geliyor. Ama bu standartların oluşmasında işte bu korkunç olayın payı vardı. Johnson & Johnson sadece "özür dileriz, üzgünüz" demedi. Bir daha yaşanmaması için neyi değiştirmemiz gerekiyor sorusuna somut bir cevap verdi. İşte kriz yönetimini güçlü yapan şey buydu. Krizden sonra güveni yeniden inşa edecek somut bir değişim yapmak. Bu vakanın arkasında bir başka önemli unsur daha vardı. Johnson & Johnson'ın Credo'su. Credo şirketin yıllar önce yazdığı temel değerler belgesiydi. Bu belgede şirketin ilk sorumluluğunun öncelikle hissedarlara değil, doktorlara, hemşirelere, hastalara ve ürünleri kullanan insanlara karşı olduğu belirtiliyordu. Yani kar listenin en başında değildi. İnsanlar en baştaydı. Tylenol krizi geldiğinde bu belge bir duvar süsü olmaktan çıktı. Kaosun, paniğin ve büyük bir finansal baskının ortasında gerçek bir karar pusulasına dönüştü. Kriz anında ne yapacağınıza kriz başlamadan önce karar verirsiniz. Çünkü kriz geldiğinde zaman yoktur. O anda panik vardır, medya baskısı vardır, finansal kayıp vardır. Eğer şirketin değerleri net değilse kararlar da bulanıklaşır. Ama değerler gerçekten içselleştirilmişse kriz anında yol gösterir. Tylenol vakasında da olan buydu. Peki bu olaydan çıkarılacak temel dersler nedir? Bence birinci ders çok net. Kriz anında ilk öncelik insan güvenliği olmalı. Şirketin hatalı olup olmaması tek başına yeterli değil. Eğer insanlar zarar görebiliyorsa şirketin ilk görevi bunu durdurmak olmalı. Hedefler, bütçe, karlılık, büyüme, bunların hepsi kendi başına birer sonuçtur. Önemli olan çalışanlarla bütünleşmiş, insanı önemseyen ve güven veren bir yönetim sergilemektir. İkincisi öncelikleri net belirlemek ve hızlı karar almak. Krizlerde ilk saatler ve ilk günler algıyı belirler. Geç kalınan her dakika güven kaybını büyütür. Johnson & Johnson'ın hemen ve tam kapsamlı geri çağırma kararı cesaret ve net liderlik gösterdi. Bu daha fazla ölümün önüne geçen ve güveni yeniden inşa sürecini başlatan bilinçli bir karardı. Üçüncüsü dürüstlük ve şeffaflık güveni arttırır. Kamuoyu böyle anlarda bilgi bekler. Bilgi gelmezse korku büyür. Johnson & Johnson sorunu saklamaya çalışmadı. Yetkililerle birlikte çalıştı, medyanın karşısına çıktı, tüketicileri uyardı ve ne yapmaları gerektiğini anlattı. Kriz yönetiminde iletişim derken sadece müşterilerle iletişimi düşünmemek lazım. Kurum içi iletişim de en az onun kadar önemli. Çünkü kriz anında çalışanlar da ne olduğunu bilmek ister. Kriz hakkında detaylı bilgilendirilen ve kurumun önemli bir parçası olduğu hissettirilen kurum çalışanı, kurumun doğal destekçisi olur. Dördüncüsü her kriz kendi içinde fırsatlar barındırır. Bu kulağa biraz klasik gelebilir ama gerçekten böyle. Krizler her zaman bir değişim yaratır ve yeni bir düzen kurulur. Bu kriz de şirketi yeni ve daha güvenli bir ürün yaratmaya itti. Trajediden doğan kurcalamaya dayanıklı mühür, ilaçtan gıdaya kadar birçok ürün için sektör standardı haline geldi. Ve beşincisi krize hazırlık kriz başlamadan önce yapılır. Çünkü kriz ortaya çıktığında soğukkanlı karar vermek çok zordur. O anda medya baskısı, kamuoyu baskısı, finansal baskı vardır. Hukuki riskler vardır ve yönetim üzerinde büyük bir stres vardır. Böyle bir ortamda ilk defa plan yapmaya çalışırsanız çok geç kalmış olabilirsiniz. Belli aralıklarla kriz tatbikatları yapılmalı, senaryolar test edilmeli, ekiplerin rolleri net olmalı.
Tylenol markası krizden sonra çok ağır bir darbe aldı. Pazar payı düştü, insanlar korktu. Uzmanlar markanın toparlanamayacağını düşündü. Ama şirketin hızlı, açık ve insan odaklı yaklaşımı sayesinde Tylenol yeniden ayağa kalktı. Bu yüzden Tylenol vakası hala kriz yönetimi derslerinde anlatılıyor. Tylenol cinayetlerinin faili tam olarak ortaya çıkarılamadı. Ama Johnson & Johnson'ın bu krize verdiği tepki iş dünyasında çok net bir iz bıraktı. Kriz yönetimi krizi inkar etmek değildir. Kriz yönetimi, kaosun içinde güveni yeniden kuracak kadar hızlı, açık ve sorumlu davranabilmektir. Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Bu videoda anlattıklarımızı değerli bulduysanız kanala abone olarak yeni içerikleri takip edebilirsiniz.